Yepyeni kendin yaptığı videosuyla herkese merhaba. Kendi mobilya boyamı yaptım, rölyef pastamı ve boyutlu boyamı da yaptım. Şimdi sırada oyma aplikleri evde yapma işlemi var. Mobilya dönüşümlerinde, dekorasyonda, duvar dekorasyonlarında genelde olmazsa olmazımız ya da projelerimizde o da olsaydı nasıl da güzel olurdu dediğimiz oyma aplikleri uzun zamandır evde kalıp çıkartıp kendim yapsam güzel olur düşüncesi içerisindeydim. Lakin bir türlü fırsat bulup da deneyememiştim açıkçası. Geçtiğimiz hafta evde silikonla bir işimiz olmuştu. Tüpün yarısını kullandık. Kalanını bıraksan kuruyacak, bir işe yaramayacak. Ne yapsak derken aklıma epeydir fırsat bulup da yapamadığım kalıp çıkartmayı denemek geldi. Elimde bir tam bir de yarım tüp silikon vardı. Silikon ne kadar yeterli gelir bilemediğim ve de denemek istediğim için yaptığımdan dolayı hemen elime gelen ilk ufak parçalardan deneme işlemlerine başladım. Kalıp için malzemelerimiz tüm nalburlarda bulabileceğimiz şeffaf soğuk silikon, bulaşık deterjanı ve su. Geniş bir kaba çeşmeden su koydum. İçerisine bulaşık deterjanından ekledim. Uygulamayı masa üzerinde yaptığım için masaya silikon yapışmasın diye ayrıca kalıbını almak istediğim ürünlere 2 aplik ve bir mobilya kulbu. Ayrıca bir de ellerime deterjanlı sudan sürdüm. Daha sonra suyun içerisine soğuk silikon sıktım. Ellerim deterjanlı olduğu için kesinlikle yapışma olmuyor gördüğünüz gibi. Ve yine videoda gördüğünüz gibi kalıbını almak istediğim mobilya kulbu için sprey boya kapağını kullandım. İçerisine silikon koydum ve daha sonra mobilya kulbunu içerisine batırdım. Diğer ahşap apliği ise masanın üzerine koydum ve apliğin üzerini silikonla kapladım. Bu şekilde sanırım 3-4 saat kadar bekledi. Zaten kuruduğunda silikon sertleşiyor. O şekilde anlıyorsunuz. Sprey boya kapağını falçatayla yanlardan kesip kalıbı çıkarttım. Daha sonra yaptığım silikon kalıplardan ürünleri çıkartıp iyice bir kontrol ettim. Çatlama, dağılma, parçalanma vesaire olmadığını görünce tamamdır dedim ve diğer büyük olan oyma apliğin kalıbını yapmaya başladım. Silikonu kaba sıkınca seri hareket edip
hemen kalıp çıkartacağımız malzemenin üzerini kaplamak gerekiyor. Bu büyük apliğe silikon sürdükten sonra işimi sağlama almak için bir gün bekledim. Evet, kalıplarımızı yaptığımıza göre şimdi sırada onları denemek var. Burada isteğe göre alçı, çimento, mermer tozu, taş tozu, porselen hamuru vesaire, kısacası yapacak olduğumuz projeye göre hangisi uygunsa onu kullanabiliriz. Ben kalıpların nasıl olduğunu denemek istediğim için karton piyer alçısı kullandım.
Kalıplarımı ilk olarak çiçek yağıyla yağlıyorum. Daha sonra da alçımı hazırlıyorum ve hemen kalıplarıma döküyorum. Kalıplara bir miktar alçı döküp daha sonra da gördüğünüz gibi ip koyuyorum ki sağlam olsun. Daha sonra tekrar alçı döküp kurumaya bırakıyorum. Döktüğünüz alçı miktarına göre kuruma süresi değişiyor. Ben yaklaşık 2 saat kadar sonra kalıpları söktüm. Bu arada bu yaptığım apliğin fiyatı yanlış hatırlamıyorsam normalde 40-50 TL arası olması lazım. Örneğin mobilya takımları boyarken aplik kullanmak istediğimizde bu şekilde kendimiz kalıp çıkartıp yapsak bence çok daha ekonomik olur. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. En kısa sürede yeni videoda görüşmek dileğiyle. Aşk ile kalın.